Avustralya. Toprakları oldukça ve yeterince büyük ama nüfusu beklenilenden daha düşük. Yaklaşık 25 milyon 990 binlik bir nüfusuyla dünyanın en kalabalık 53. ülkesi olmaktan öteye gidemiyor. Peki neden? Öncelikle küçük kıyaslamalarla başlayalım. Örneğin Avustralya'dan kat ve kat daha küçük Britanya adasında 66 milyon kişi yaşıyor. Türkiye'de 85 milyon ve Avustralya'nın hemen yanı başındaki Java adasında ise tam 148 milyon insan yaşıyor. Ülkeleri geçtik, Tokyo, Jakarta ve Delhi gibi büyük kentlerin nüfusu bile koskoca Avustralya'nınkini geçebiliyor. Öncelikle Avustralya'da sayabileceğimiz maksimum 5 büyük kent yer alıyor. Bunlar Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth ve Adelaide. Her Avustralyalının 3'te 2'si bu şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor. Bu 5 büyük kent o kadar yoğun bir konut kentleşmesi yaşamıştır ki nüfusun ezici çoğunluğu olan %90'ı bu 5 büyük şehirde yaşamaktadır. Yani bu da Avustralya yüzölçümünün sadece %1'ini kapsıyor. Geri kalan topraklarda ya insan yok ya da sayısı çok az. Bu durum Avustralya'nın geneline baktığımızda çok tuhaf görünmektedir. Bölgelerini kıyasladığımızda Avustralya'nın Doğu Pilbara bölgesinin yüzölçümü Japonya ile neredeyse aynı olsa da burada 10.000 kişi yaşarken Japonya'da 125 milyon insan yaşıyor. Anda Krek ise neredeyse İsrail ile aynı büyüklükte. Bu bölgede dünyanın açık ara herhangi bir yerinde bulunan en büyük inek çiftliği mevcuttur ve Wikipedia'ya göre sadece 8 tam zamanlı çalışan işçiler tarafından idare edilmekte. İsrail büyüklüğündeki bu arazide genellikle bir düzineden az insan ve yaklaşık 15.000'den fazla inek bulunuyor. Yani burada ineklerin nüfusu insanları katlamış durumda. Avustralya gerçekten ama gerçekten çok boş ve çok büyük bir ülkedir. Ülkedeki kıyı şehirler olan Esperance isimli kentten Kununura'ya gitmek için yaklaşık 36 saat boyunca otobüs yolculuğu yapılmak zorundadır. Bu mesafe o kadar uzun ki Avrupa'da Madrid'den İstanbul'a kadar otobüs mesafesiyle eşittir. Avustralya'da fazla insan olmamasının sebeplerine gelirsek, ilk önce nedenini sizin de bilebileceğiniz gibi çöllerin çok sayıda olması ve tonlarca süper tehlikeli ve zehirli hayvanlarla kaplı olmasıdır. Avustralya'nın bu kadar boş olmasının sebepleri bunlarla bitmiyor. Belki de bu kıta hem jeolojik hem de konum açısından gerçekten de lanetlidir. Örneğin Hint okyanusundan gelen soğuk dev dalgalar ile devamlı kıyıları hırpalanıyor. Aynı zamanda Pasifik okyanusundan gelen ve doğu kıyılarında buluşan sürekli yağmur bulutları işi daha da zorlaştırarak yeterli ısı meydana getirtmiyor. Ancak ortadaki çöl bölgelerinde havanın çok sıcak olması sebebiyle doğru düzgün yağmur yağamıyor. Bu durum Avustralya'ya yeterli oranda nem de sağlayamıyor. Bu yüzden orman yangınları bu ülkede sıkça yaşanıyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda cehennem olarak isimlenen ve 240 gün süren ülke tarihinin en büyük orman yangınıyla karşılaşıldı. İşte nemin az olması Avustralya'ya bu kadar fazla zarar veriyor. Tüm bu faktörler birleştiğinde ortadaki sonuç Avustralya dünyanın en kuru ve en az yıllık ortalama yağış miktarına sahip ülkesi yapıyor. Ancak istisna olarak Kuzey Avustralya'da yazın kurak zamanlarda daha çok yağış alırken kışın yağışlar enteresan bir şekilde durmaktadır. Avustralya'nın nüfusunun az olmasının bir diğer nedeni de çok eski zamanlardan beri dünyanın kayıp ülkesi olarak adlandırılmasındandır. Ve garip bir şekilde bu tez haritaya baktığımızda doğrulanıyor. Neredeyse dünyanın adeta öbür ucu. Diğer bir sebep ise Avustralya'nın yıllık sadece 200.000'den az göçmen kabul etmesidir. Fakat 2050 yılına kadar böyle devam ederse nüfusun gelen göçlerle beraber 36 milyona çıkması öngörülüyor. Yani 2050 yılında bile nüfus hala yerinde sayacak. Kısacası Avustralya'da insan sayısının neden az olduğunun sebebi kuruyan nehirler, çok zehirli yılanlar, tehlikeli hayvanlar, uçsuz bucaksız kurak yaşam gibi sorunlardandır. Ancak her şeye rağmen ülkede 106 milyondan fazla koyun yaşıyor ve ülke insanlarının yaklaşık 4 katı kadar fazla. Bu yüzden Avustralya dünyanın en büyük ikinci koyun ve yün üreticisidir. Aynı zamanda hayvanlara elverişli olmasından dolayı dünyanın en büyük kırmızı et üreticilerinden biridir Avustralya. Avustralya canlılar için mükemmel bir yer olabilir ama insanlar için aynı şey söylenemez. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.